Hepinize merhaba. Bugüne kadar sabırla beklediğiniz işletim sistemlerimizi kurduk. Artık yavaş yavaş bu işletim sistemleriyle oynamaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız şey bir domain controller kurmak olacak. Domain controller nedir, ne işe yarar, onun detayına ayrı bir videoda değinmeye çalışacağım. Bugünkü videoda sadece sıfırdan bir domain controller kuracağız ve nasıl kurulduğunu göreceğiz hep beraber. İlk önce elimde kurmuş olduğum bu sanal sunuculardan birisini klonlayarak başlamak istiyorum. Orijinaline dokunmayacağım. Klon dedim. Üzerine sağ tuş tıkladım. Klon dedim. Bir isim vermem gerekiyor. Buna DC1 diyeceğim. Çok uzatmadan. İşletim sisteminde yazayım. W2K19 DC1. Evet. Yine aynı klasörde olacak. Full klon. Aynı makine düzeninde. Tamamen ayarları aynı. Klon dedim. Kopyalama işlemi başladı. Burada sanal makinelerin olduğu klasöre gidersek gördüğünüz gibi burada böyle bir klasör oluşturmuş durumda. Bunun içine girdiğimde dosyayı şu anda kopyalıyor. Şöyle. Evet, tamamladı. 9 GB veriyi kopyaladı oraya. Artık bunun tam birebir kopyası ikinci bir makine hazır. Gördüğünüz gibi sanal makinelerin güzel yanı böyle kopyalayarak anında 2, 3, 4 diye çoğaltabiliyorsunuz. Üzerine çift tıklıyorum. Direkt işletim sistemini başlatıyor. Şuradan Start'a da basabilirdiniz. Orada Start düğmesi vardı. Ben bu arada full screen'den çıkmak istiyorum. Evet. Bu pencere içinde işletim sistemim açılıyor. Gerçek bir bilgisayar gibi. Açıkçası açılım beklerken şeyi itiraf etmem lazım. Yıllardır domain controller kurulumları Microsoft'ta hep DC Promo komutuyla olur. DC Promo'da domain controller promote yani terfi ettir. Bunu domain controller olarak terfi ettir gibi bir komuttur bu. Bu komutu son yıllarda vazgeçmişler. Epeydir ben de demek ki domain controller kurmamışım. Açıkçası bu komutu ilk denediğimde hata aldım. Daha sonra internette araştırınca bu özelliği farklı bir menüden yaptıklarını gördüm. O yüzden bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Yani aslında ilk çektiğim haliyle size yayınlayamadım. İkinci kez bir domain controller kuruyorum şu anda. Evet. Şimdi şu ikinci start menümün artık bu işletim sistemi olduğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Genellikle size tavsiye edeceğim şey bir işletim sistemi kurarken özellikle bu bir serversa, sunucuysa statik IP vermeniz. Bu işletim sisteminin mevcutta aldığı IP'ye bakmak için komut satırına gidiyorum. ipconfig diyoruz. 10.18.2.5 10.18.2.5 IP'sini almış. Buna bir IP vermek için network kartının özelliklerine gidiyorum. Tıpkı kendi bilgisayarınıza yaptığınız gibi yani bu sanal makineyi gerçek bir bilgisayardan farklı düşünmeyebilirsiniz bu anlamda. Change Adapter Options'a gidiyorum. Evet. Burada network kartı geldi. Buna kısa yolu da söyleyeyim. Şimdi uzun yoldan gösterdim ben. Kısa yoldan da şu şekilde olacaktı. Run satırına ncpa cpl. Bunu da şöyle ezberleyebilirsiniz. Network kart panel gibi veya network kontrol panel gibi ncpa. cpl'de zaten yine kontrol panel kısaltması gibi düşünebilirsiniz. Ezberlemek için öyle kolay olabilir. Özelliklerine giriyorum. Network kartımın. TCP4 için IP ayarlarını değiştireceğim. Nedir? İşte önceden almış olduğu, şu anda almış olduğu IP.
Pardon, şunu biraz daha şöyle kenara çekelim. Evet. 10.18.2.5 255, 255, 255. 3 tane 255 maskesi. Gateway'de 10.18.2.1. DNS olarak ben kendisini vereceğim. Henüz bir DNS servisi bu makinede yok. Ama domain controller'ı kurduğumuzda DNS olacak. OK'ledim. Kapattım. Şimdi bir de şu this PC üzerinden gidip sağ tuş özellikler girerseniz Advanced System Settings. Ben kendi alıştığım şekilde en kısa yoldan gitmeye çalışıyorum genelde. Bu System Properties'e gelmenin başka yolları da olabilir. Yani direkt belki System Properties deseniz gelir mi? Yok. O şekilde gelmedi. Bu ismiyle gelmedi en azından. System Settings. Neyse ben burada sunucumun adını değiştireceğim. İlk kurulduğu haliyle duruyor. Öbür tarafta kurduğum haliyle. Ben buna W2K19 DC1 aynı yukarıda sanal işletim sistemine verdiğim ismi içeride kendisine de veriyorum. Bu makinenin kendi adı. Bu sizin sanal makineye verdiğiniz isim. Yani dışarıda şu VirtualBox içinde gördüğünüz ismi içinde gördüğünüz isimden farklı olabilir. Zaten o şekildeydi. İsmini değiştirdim. Bundan sonra sizden bir restart isteyecek. Artık statik IP'mizi verdik. İsmini de değiştirdik. Domain controller kurmaya hazırız. Şu ana kadar sadece hazırlık yaptık. Daha domain controller kurmayla ilgili bir işlem yapmadık. Domain controller nedir? Ne işe yarar? Buna daha uzun bir ayrı video çekmek istiyorum dediğim gibi. Çünkü anlatmaya başlayınca bunu hani bu videonun içinde sığdırmak veya kaybetmek istemiyorum açıkçası. Burada sadece domain controller kurulumuna odaklanalım. Ayrı bir videoda zaten detaylarına gireriz. Evet. Ben size şeyi de göstereyim. O bahsettiğim DC Promo komutunu. DC Promo exe'dir aslında. Böyle de yazsanız olur. DC Promo gördüğünüz gibi Active Directory domain servisleri farklı relocated server manager'a taşınmıştır. Detaylı bilgi için şu linke gidin diyor. O linkten de bakıp okuyabilirsiniz. İşlem şöyle gerçekleşiyor. Artık zaten bu Server Manager dashboard'da işte alışmamız gerekiyor. Epeydir Windows 2012'lerden beri, Windows Server 2012'lerden beri yanılmıyorsam artık bu arayüze geliyor. Siz burada sunucunuza bir yetenek kazandırmak istiyorsanız, bir özellik eklemek istiyorsanız direkt buradan rol ve feature ekle diye başlıyorsunuz. Eklenmiş olan roller de burada gözüküyor. Mesela şu anda mevcut rolleri bunlar. Buraya birazdan yeni yönetim ekranları gelecek. Add Roles and Features dedik. Burada şöyle ortaya alayım biraz sizin için. Bu yazıları dediğim gibi mümkün olduğu kadar uzun uzadıya okuyun. Ben şu anda buraya çok vakit harcamayacağım. Bildiğim için geçiyorum. Siz ama mutlaka kurulum yaparken kendiniz yazılanları takip etmeye çalışın. Rol tabanlı bir kurulum yapacağım diyorsunuz. İsterseniz uzaktaki bir bilgisayara da kurulum yapabiliyorsunuz şuradan. Farklı bir sunucu seçip. Burada seçtiğimiz aslında bu sunucuya bir şey ekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Ben burada bu basamağı seçerek bu sunucuya bir eklenti getireceğimi söylüyorum. Burada da seçmeniz gereken Active Directory Domain Services. Ben buna bir domain servisi ekleyeceğim. Onu seçtiğim anda bana bununla birlikte şunların da gelmesi gerektiğini hatırlatıyor ve otomatik ekliyor. Yani minimum bunların gerekli olduğunu söylüyor. Tamam diyoruz. Bunun dışında şu anda seçmemiz gereken bir şey yok. Aslında DNS server vesaire burada seçilmesi gerekli diye düşünüyordum ama sonraki adımlarda karşımıza çıkacak.
Feature'larda bir böyle alt kümesi gibi, yani roller üst küme, feature'lar alt küme. Buradan da bizim şu anda ekleyeceğimiz bir şey yok. Aslında kendisi biraz önceki soruda şeyi ekledi. Remote Server Administration Tools'ta uzaktan yönetim, Role Administration, Active Directory rollerini yöneteceğiniz yönetim ekranlarını burada zaten kendisi eklemiş durumda. Şu çekler öyle geliyor. Devam et diyorum. Yani o kısımda sizin bir şey seçmenize gerek yok. DNS servislerinin de yüklenmesi gerekir. Eğer yüklemediyseniz yüklenmesi için size uyarı gelebilir gibi bir şey söylemiş. Özellikle bu şekilde devam edeceğim. Bakalım hangi aşamada yükleyecek onu. Şu anda gördüğünüz gibi DNS servisleri yüklü değil aslında. Gerekirse restart et, yeniden başlat diyebiliyorsunuz. Onları da seçmedim. Install diyorum. Kurulumum başlıyor. Şu anda kurulum CD'sinden veya kendi içindeki hazır dosyalardan DC için domain controller olabilmesi için bunun gerekli dosyaları kopyalıyor. Bu biraz vakit alacaktır yine. Bitmesini bekleyeceğiz. Ben videonun bu kısmını biraz hızlandırabilirim sizin için eğer çok uzun sürerse. Evet, kurulum tamamlandı. Aslında kurulum bitene kadar bu ekranı kapatabilirdiniz. Bu ekranda beklemeniz gerekmiyor diye şurada yazıyor. Arka planda ben yüklemeyi yapacağım demeye getiriyor. Şurada bakın bir ünlem belirdi. Kurulumdan hemen sonra asıl can alıcı nokta ayarların yapılması. Çünkü şu ana kadar biz hani bir domain kurduk diyemeyiz. Çünkü domainle ilgili bize hiçbir şey sormadı. Açıyorum. Post deployment. Post sonrası demek. Kurulum sonrası konfigürasyon, ayarlar. Ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Asıl, yani şu ana kadar dosya kopyaladı diye düşünebilirsiniz. Asıl ayarları burada yapacağız. Linke tıklıyorum. Size burada bir takım sorular soruyor. Eğer bu bir additional domain controller ise, yani mevcut domaine bir ekse, add a domain controller to an existing domain. Mevcut domaine bir domain controller ekle. Forest'a, yani ormana yeni bir domain ekle. Tamamen yeni bir forest oluştur. Sadece bu üçüncü seçenek sıfırdan, bu domaindeki bizim ilk makinamız, domain controller. Çalışmaya başladığınız iş yerlerinde eğer iş yeri sıfırdan yeni kurulmuyorsa muhtemelen zaten kurulmuş bir domaine gideceksiniz diye tahmin ediyorum veya yöneteceksiniz. O zaman tabii ki bir additional domain controller kurma ihtimaliniz var. Ama halihazırda bir domain varsa bu seçeneği seçmeyin. Biz tabii şu anda test ortamı, daha ilk domain controller'ımızı kuruyoruz. Root domain name'in ne olacak diyor. Ben buna orch3 kanalımın ismi olduğu için orch3 domain adını veriyorum. Buraya genelde local denebilir. İşte Microsoft sınavlarında sıklıkla kullandığı bir takım isimler var. Northwinds gibi. Northwinds.com. İşte hayali üretilmiş bir takım şirketlerin isimleri olarak ve sürekli benzer isimler kullanır sınavlarında. Biz de burada örnek olarak orch3.domain. Noktadan sonrasında özellikle com ya da lokal de verebiliriz. Orch3. Ama domain adını özellikle yazıyorum ki hani bunun bir domain adı olduğunu aklınızda bulunsun. İlerliyorum. Next dedim. Forest Functional Level. Şimdi kurduğumuz işletim sistemi 2019 olduğu için açıkçası ben burada 2019 görmeyi bekliyordum. Ama henüz gelmemiş olacak ki gözükmedi. Burada domaindeki işletim sisteminizin en yüksek versiyonu neyse en fazla ona kadar yükseltebilirsiniz domain level'ınızı. Her yeni gelen versiyonda da bir takım yenilikler kazandırılır bu domain controller'lara. İşte daha hızlı çalışması için, ne bileyim daha güvenli çalışması için, daha verimli olabilmesi için bir takım özellikler eklenir. Bu özellikleri de bu functional level'lar belirler. İşte bu noktada domain controller'ın yetenekleri nedir? DNS olsun ve global katalog olsun burada.
Bir de password soruyor. Bu password de Directory Services Restore Mode. Bu şu demek, tıpkı hani bilgisayarımız çöktü diyelim, işte son bilinen çalışır haline getireceğiz vesaire. Onda olduğu gibi kendi kendine bir koruma mekanizması. Yani domaini hakikaten çok fena batırdıysanız, bir şeyleri yanlışlıkla çok fazla sildiğiniz dosya varsa belli bir noktadan kurtarabilmek için, geri getirebilmek için Domain Directory Services Restore Mode diye bir modda açılıyor. Aynı bilgisayarın safe modda açılması gibi düşünebilirsiniz. Bu da domaini safe modda açıyor. Ulaşabildiği kadar verileri size ulaştırıyor veya kurtarmak için bir takım komut satırından çalışan komutlara erişmenize olanak sağlıyor. O yüzden burada vereceğiniz parolayı bir yere çok iyi kaydetmeniz ve bu parolayı kaybetmemeniz gerekiyor. Yani bu domain için çok değerli bir parola. Ben tabii test ortamı olduğu için sıradan bir parola veriyorum. 2 kere aynı parolayı girdikten sonra ileri diyoruz. DNS seçenekleri. Delegasyon bir başkasına bu işi devretme. Hani DNS'i kendisinde değil de başka bir yerde kuracağınız zaman seçilebilir. Burada öyle bir şey yapmayacağız. Domainin NetBIOS adının ORC3, o noktadan önceki kısmını büyük harf olarak yazdı. Bu default'ta böyledir zaten. Değiştirmenizi de çok önermem. Bu şekilde kalabilir. Domainimizin adı orc3.domain'di. Dediğim gibi kanalımın adı olduğu için onu seçtim, yani ilk akla gelebilecek. Bu klasörlerde Active Directory'nin domain controller'lar arası ve kendi verilerini tuttuğu, o registry gibi işte bilgileri vesaireyi tuttuğu, registry demeyelim de kendisine ait ayarları tuttuğu bir takım klasörler bunlardır. Bazı kaynaklarda güvenliği sıkılaştırmak için bu klasörlerin yerleri değiştirilir. Yani tutup da C'de Windows'un altına değil de sizin belirleyeceğiniz başka bir klasörün altına da bunları oluşturabilirsiniz. En azından hackerların hani ilk bakacağı veya ilk saldıracağı noktadan biraz daha farklı bir noktaya taşımış olursunuz. Çünkü default'ta burada olduğunu biliyorlar. Ona göre bir takım hazır scriptler, hazır ataklar sağlanabiliyor. Bazı kaynaklarda bunların güvenliğe alınabilmesi için yerlerini değiştirilmesi önerilir. Ama biz şu anda test ortamı kurduğumuz için yine değiştirmeyeceğiz. Daha sonrasında da değiştirilebilir tahmin edeceğiniz üzere. Biraz daha tabii zor olacaktır. Burada sadece review, bize yaptığımız ayarların bir özetini veriyor. Hani bakıp her şey yolundaysa, tamamsa devam ediyorsunuz. Son bir pre-request check gereksinimleri kontrol ediyor. Gereksinimlerde herhangi bir sorun çıkmazsa ilerle diyecek. Evet, bir takım sorunlar çıktı. Ne diyor? Açıkçası bu bir gerçek bir kurulum olsaydı, yani bir şirkete bir yere kurulum yapıyor olsaydım, oturur bu ayarları düzeltir, herhangi bir warning görmeden geçmek isterdim. Size de tavsiyem olur her zaman. Hatta size bence ödev gibi olsun. Bunu kendiniz eğer deniyorsanız bilgisayarda mutlaka şu ayarlardan kurtulmaya çalışın. Ne yapacaksınız? Burada zaten makaleleri söylemiş. Makaleye gideceksiniz veya burada çıkan hatayı yazacaksınız ekrana. 2019 Domain Controller, işte şu Allow Cryptography diye kısmı yazmanız yeterli. İşte bunu yazdığınızda size zaten öneriler gelecektir veya şu base article numarası KB 942564 diye aradığınızda size bir önerisi gelecek, öneri çıkacaktır illaki. Orada yazanları uyguladığınızda burada Rerun Pre-Request Check diye bir link var. Buna tıklarsanız aynı testleri bir kere daha yapıp size sonucu bildiriyor. Şurada hiç warning görmeyene kadar bu testleri yapmanızı tavsiye ederim. Ben bu şekilde ilerliyorum. Warningler kuruluma devam etmeme engel olmuyor şimdilik. Ama dediğim gibi temiz bir kurulum için bunları düzeltip geçerseniz daha iyi olur. Bazen bu önemsemediğiniz çok ufak ne diyelim çıkıntılar bile ileride başınızı ağrıtabiliyor Microsoft konusunda. Her türlü kurulumunuzda mümkün olduğu kadar hem yönergelere hem de size gelen uyarılara
kulak asmanızı öneririm. Ayrıca bu sizin sorun çözme becerilerinizi de artıracaktır. Troubleshooting dediğimiz. Burada hani bir hatayla karşılaştım ama ne diyor anlamadım, boş ver yerine. Oturup okuyun, anlayın. Bu hatayı niye verdiğini anlayın. Çözümü araştırın ve o çözümü uyguladıktan sonra da gerçekten işe yaradığını ve nasıl çalıştığını da kavramaya çalışın. Bu size ileriki iş hayatınızda oldukça büyük etkileri olacaktır. Evet, kurulum bitirdi. Şu anda restart edecek. Bilgisayardan logout olacaksınız diye uyarıyor. Gördüğünüz gibi kendi kendine zaten restart'ı başlattı. Şu anda aslında kurulum aşamaları bitti. Bir domain controller olarak açılacak sunucumuz ilk defa. Bunu ilk logon ekranında fark edebiliriz. Çünkü standalone çalışan bir makine, yani bir workgroup'taysa zaten logon olurken workgroup veya lokal bilgisayara logon olduğunuz belli olur ayarlarda. Evet, ilk açılma tahmin ettiğimden oldukça uzun sürdü. Şimdi domain kurulduktan sonraki ilk logonumuzu yapalım. Bakın artık burada ORC3 yazıyor. Demin açılışımızda o şekilde değildi. Parolamız değişmedi, aynı admin olarak. Ama artık bu bir ORC3 domaininin üyesi bir makine. Hatta domain kontrolörü birebir kendisi. O şekilde açıldı. Şöyle bir ayarlara bakalım. Domainimiz gerçekten kurulmuş, doğru çalışıyor mu? Burada zaten şu anda bu sunucuda kurulu olan servisler. Bakın böyle kırmızılar görüyorsanız bir takım uyarılar, hatalar var demektir. Onlara bakacağız. Varsa DNS domain servislerine gelmesini bekliyoruz açıkçası. Belki kurulumun uzun sürmesi DNS seçeneklerinin olmamasındandır. DNS gelmiş zaten. Evet, biz DNS'i seçmemiştik hatırlarsanız ama DNS tabı gelmiş. Hem şu DNS'e bir bakalım öncelikle. Bu kırmızılığın geçmesi biraz vakit alabilir bu arada. Arka planda çünkü servisler duruyor mesela. Henüz devreye girmemiş, açılmamış servisler olabilir. İlk bilgisayar açıldığında bir takım servisler, hatta onu da kontrol edelim neymiş hatamız. Servise tıkladım. Lokal server'da. Evet, dediğim gibi bakın düzeltti onları hemen. Delayed start. Gecikmeli başlaması gereken Downloaded Maps Manager diye bir şey varmış. Şunlar düzeldi. Domain Controller DS servisleri doğru çalışıyor. DNS servisleri doğru çalışıyor. File and Storage servisleri doğru çalışıyor. Şu ikisinde hala bir hata var. Bu da gecikmeli başlayan şu servisten dolayı. Bu henüz start etmemiş. Çünkü gecikmeli başlaması için ayarlanmış. Bu bir süre sonra otomatik açılacaktır. Onu bekleyebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Şu DNS ayarlarına bakıyorum. Evet, org3.domain olarak kendi kendine ayarlamış zaten ve ilk üyesi de kendisi zaten. Kendi makine kaydını yapmış. 10.18.2.5 şeklinde. Bir de şuradan Active Directory yönetim araçlarımıza bakalım. En çok kullanacağımız Users and Computers, Sites and Service gibi şeyler. Ki bunları daha sonra birleştirip şu Administrative Center adında geldi. Active Directory'nin genel yönetim arayüzü. Hatta buradan da bakabiliriz açmışken. Eskiden bu ayrı ayrı yönettiğimiz ekranları bir araya topladılar artık Administrative Center altında. Çünkü Active Directory yöneten yöneticiler zaten genelde aynı ayarlara bakıyor. Ama benim gibi biraz eski kafalıysanız, bu yeni görüntülere ayak uyduramadıysanız şu eski görüntüsünden de gidelim. Pardon, burası değil. Hep alışık olduğumuz Users and Computers ekranı. Evet, bu şekilde. Burada en tepede domaini görüyorsunuz. Bu domainin altında bir takım klasör benzeri konteynerler. Bunların adı da Organizational Unit. Evet, ilk domainimizi kurmuş olduk. Böylece domain controller'ımız hazır. Artık çalışıyor.
computer hesapları, domain controller hesapları. Bunlara önümüzdeki videolarda bir takım client'lar ekleyeceğiz. Bir takım member server'lar, yeni sunucular ekleyeceğiz bu domaine. Ve o şekilde ayarlarımızı işte DNS nedir, DHCP nedir onları anlatarak, kurarak, göstererek ilerlemeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.